Herkese merhabalar. Bugün kafeinin vücudumuzdaki etkilerine odaklanacağız. Kafein içtiğimizde 10. dakikada ne olur, 20. dakikada ne olur, yarım saatte ne olur, 3 saatte ne olur? İşte beynimize neler yapar, kalbimize neler yapar, hangi olumlu yararları var, ne kadar kullanılmalı, sınır ne olmalı, hamileler ne kadar kullanmalı, çocuklar ne kadar kullanmalı, hepsine değinmiş olacağız. Ama isterseniz önce kafein nerelerde bulunur? Şöyle bir bakalım. Çünkü sadece kahvede bulunmuyor. Başka nerede bulunuyor? Kahve çekirdeklerinin dışında çay yapraklarında bulunabiliyor. Kakao çekirdeklerinde bulunuyor. Guanara meyvelerinde veya yerba mate diye bir bitki var. Onun yapraklarında bulunabiliyor. Peki biz kafeini nereden alıyoruz? Şimdi ona da bir bakalım isterseniz. Birincisi tabii ki bildiğiniz gibi kahve. Türüne veya demleme yöntemine bağlı olarak farklı kafein seviyeleri var kahvenin içerisinde. Yine çayda var. Siyah çayda, yeşil çayda bunda kafein içeriği var. Alkolsüz içeceklerde var. Başta kolalar ve enerji içecekleri olmak üzere birçok gazlı içecekte ilave kafein içerir. Çikolata ve çikolata ürünlerinde var. Burada da kakao çekirdeklerinden elde edilen bu ürünler az miktarda kafein içerir ve koyu renkli çikolatalarda genellikle daha fazla kafein bulunur. Enerji içecekleri dedik. Yüksek kafein içeriğiyle bilinir bu enerji içecekleri. Genellikle diğer uyarıcılar ve vitaminlerle de birleştirilir. Bazı reçetesiz ilaçlarda var. Ağrı kesicilerde, soğuk algınlığı ilaçları ve zayıflama hapları da kafein içerebilir. Genellikle yetişkinler olarak ne yapıyoruz? Kahve ve çaydan kafein alıyoruz. Gençlerde de işte kolalı içeceklerde, enerji içeceklerinden alınıyor. Ortak bir noktamız var. Çikolata, oradan alıyoruz. Peki kafeini içtiğimizde vücudumuz onu nasıl metabolize eder? Şimdi de ona bir bakalım. Kafein aslında 1,3,7 trimetil ksantin ekranda yazdığı gibi beyaz bir tozun ismi. Kafein alındıktan sonra 45 dakika içerisinde kan dolaşımına karışır. 15 ila 2 saat arasında kanda zirveye ulaşır. Kafeinin metabolizması bireyler arasında farklılık gösterir ancak etki süresi tipik olarak 2,5 ila 4,5 saattir. Hamilelikte ve bazı ilaçlarda, hangi ilaçlar mesela? Oral kontraseptifler dediğimiz doğum kontrol ilaçları, bazı antidepresanlar, kalp ilaçları, antibiyotikler, bunlar kafeinin kan dolaşımından atılmasını yavaşlatır. Yani etkisi daha uzun sürer. Buna karşılık sigara içmek, brokoli veya lahana yemekleri yemek kafeinin parçalanmasını artırır. Bu da etkisi daha kısa süreli demek. Vücudumuzda çok daha az kalır. Kafein, kahve, çay ve soda gibi içeceklerle alındığında hızla emilir. Beyinde kan beyin bariyerini aşabilir ve beyine doğrudan gider veya anneden fetüse geçebilir. Hamilelerde kullanımı biraz daha dikkatli olmak zorunda, birazdan söyleyeceğiz. Bağırsaklarda gıda veya lif gibi gıda bileşenleri kafeinin kanda zirveye çıkma hızını biraz geciktirebilir. Mesela sabah aç karnına kahve içtiğinizde etkisi çok daha hızlı olurken kahvaltıdan sonra kahve içtiğinizde etkisinin biraz daha yavaş yavaş yükseldiğini görebilirsiniz. Metabolizma sonrasında kafein ve metabolitleri sonunda idrar yoluyla vücuttan atılır. Tipik olarak kafeinin yetişkinliklerde yaklaşık 3 ila 5 saatlik bir yarılanma ömrü var. Bu da kafein içeriğinin yarısının bu zaman diliminde, yani 3 ila 5 saatlik dilimde vücuttan atıldığı anlamına gelir. Kafein esas olarak karaciğerde parçalanır. Çeşitli faktörlere bağlı olarak 1,5 ila 9,5 saat arasında da kanda kalabilir. Gebeliğin 3. trimestrinde, yani sonunda gebeliğin, kafein vücutta 15 saate kadar kalabilir. Şimdi de gelin hangi saatlerde, hangi dakikalarda vücudumuzda hangi etki yapıyor ona bir bakalım. İlk 10 dakikada kafein mide boyunca hızla emilir ve daha sonra beynimize gider. Kafein yorgun hissetmemize neden olan adenozin, yani yorgunluk molekülü demek bu. Bloke ettiği için hemen daha fazla kendimizi enerjik hissederiz. Adenozine birazdan ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. 20. dakikada ne olur? Kan damarlarınız daralarak kalp atışınızın hızında ve kan basıncınızda artışa neden olur. Mesaneniz buna idrar üretimini artırarak yanıt verir. 30. dakikada kafein emilimi tamamlanır, göz bebekleriniz büyür ve kan basıncınız yükselir. Kafein adenozin 1 reseptörlerini bloke ederek uyanıklık sağlar veya adenozin 2 reseptörlerini bloke ederek dopamini artırır.
Yani kafein sizi iyi hissetmesinin nedeni bu ikisidir. 45. dakikada ne olur? Kendinizi harika hissedersiniz. Performansınız ve bilişsel, yani zihinsel becerileriniz artar. Bu arada kafein şu anda vücudunuzda kokainle temelde aynı etkiye sahip. Çünkü iki uyarıcı da beyindeki belirli bir sinyal yolunu benzer şekilde değiştiriyor. Bu çok daha hafif bir etki kafeininki tabii ki, ancak aynı şekilde işlediğinde belirtelim. 60. dakikada en yüksek seviyeye, yani 45 ile 60. arasında en yüksek seviyeye ulaşırsınız. Bu kendinizi en aktif, en enerjik hissettiğiniz zamandır. Aynı zamanda diüretik etkiler daha fazla devreye girer, yani işemenizi sağlar. Diüretik etki idrar atılımının artması demek. 90. dakikada ne olur? Vücudunuzdaki etkiler yavaş yavaş azalmaya başladıkça daha sık işemeye ve susuz kalmaya başlarsınız. Çünkü vücudunuz sıvı kaybettiği için su içme ihtiyacı duyarsınız. Ayrıca daha az odaklanmış ve uykuluk hali hissedersiniz. Aslında kahvenin yanında getirilen suyun da anlamı budur. Kafein dedik, bu ekranda yazılı enzim tarafından karaciğerde parçalanır. Paraksantin, teobramin ve teofilin diye 3 tane metabolitine parçalanır. İnsanlar düzenli olarak kafein aldığında genellikle bir kafein toleransı gelişir. Bu da daha yüksek miktarda tüketilmediği sürece uyarıcı etkilerini azaltabilir. Aniden tüm kafeini bıraktığınızda bunu genellikle sinirlilik, baş ağrısı, ajitasyon, depresif ruh hali ve yorgunluk gibi yoksunluk belirtileri takip eder. Semptomlar kafeini bıraktıktan sonraki birkaç gün içinde en güçlü hale gelir, ancak yaklaşık bir hafta sonra azalma eğilimi gösterir. Miktarın kademeli olarak azaltılması yan etkilerin azaltılmasına yardımcı olur. Yani kafeini yavaş yavaş bıraktığınızda bu etkiler olmaz. Bu ekranda yazılan enzim aslında biraz da genetik faktörlere de bağlıdır. Kafeinin kişiden kişiye farklılık göstermesi de bu genetik farklılıklardan kaynaklı. Genetiğin dışında karaciğer fonksiyonu, yaş veya işte biraz önceki söylediğimiz gibi hamilelik gibi faktörlerde kafeinin ne kadar hızlı veya ne kadar yavaş metabolize edildiğini etkiler. Şimdi gelelim kafein ve adenozin ilişkisine. Bu ilişkiyi anladığımızda aslında kafeinin tüm etkilerini anlamış olacağız. Kafein uyanıklık demek, adenozin ise uyku demek. Adenozin uyanıklık sırasında beyinde doğal olarak birikir ve adenozin reseptörlerine bağlanır. Bu bağlanma sinir hücresi aktivitesini yavaşlatarak uykuyu ve rahatlamayı teşvik eder. Yani akşamları 10-11 gibi adenozin molekülleri reseptörlerine bağlanır. Siz de esnemeye başlarsınız. Kafein ise yapısal olarak aslında kimyasal olarak adenozine çok benzer. O reseptörlere aynı benzediği için kimyasal olarak kafein bağlandığında adenozin bağlanamaz. Adenozin uyku demekti, kafein uyanıklık demekti. Adenozin bağlanamadığında uyku gelmez, kafein bağlandığı için uyanıklık olur. Yani bu da uyku düzenlerini değiştirebilir. Bu da kahve içtim, uyuyamıyorum demenizin asıl sebebidir. Yoksunluk belirtileri dedik. Düzenli kafein kullanımı beynin adenozin reseptörlerindeki değişiklikler nedeniyle fiziksel bağımlılığa yol açar. Kafein alımı azaltıldığında veya durdurulduğunda adenozine karşı duyarlılık artar ve bu da baş ağrısı, yorgunluk ve sinirlilik gibi yoksunluk belirtilerine yol açar. Peki hangi içecekte ne kadar kafein miktarı var? Ona da bir bakalım. En çok kullandığımız filtre kahvenin bir fincanında. Bir fincan dediğimizde işte 200-250 mililitre demek. 135-200 miligram var. Espresso'da bir fincanında 100 miligram var. Cappuccino'da işte bir fincanında o da 200-250 mililitre diyebiliriz. 100 miligram var. Hazır kahvede 150 cc'sinde, yani bir çay bardağı gibi olanlarda diyelim, işte 50-60 miligram var. Türk kahvesinin bir fincanında 50-60 miligram var. Dekafeinsiz, yani kafeinsiz kahvede 5 miligram. Çok çok daha az demek ki. Demleme çayda normalde işte bir bardak çayda 20 veya 110 miligram, çayına veya demleme oranına göre değişir. Ice Tea'de işte 330 cc bir kutuda 70 miligram var. Hazır çayda 30 miligram var. Kolada 30 veya 56 miligram var. Diyet kolada yine 35-45 arası var.
Çikolatada da 60 gramında 10 ila 50 miligram kafein mevcut. Peki ne kadar almamız lazım? Bu oranları verdik. Önerilen miktarlar nedir? Normalde günlük 400 miligram. Hamilelerle ilgili ise bildiğiniz gibi fetüse yani bebeğe geçtiği için 200 miligramdan fazla olmaması öneriliyor hamilelerde. Amerikan Pediatri Akademisi'nin 12 yaş ve üzeri ergenler için de kafein alımını günlük 100 miligramı geçmeyecek şekilde sınırlandırmaları lazım. 12 yaşın altındaki çocukların kafein içeren yiyecek ve içecekleri tüketmesini önermiyoruz. Peki bu oranları geçtik, fazla aldık. Ne demek fazla demek? Tek dozda 1,2 gram veya daha fazla alımlarda kafeinin toksisite belirtileri olur. Tek seferde 10-14 gram tüketmenin ölümcül olduğuna inanılıyor. 10 grama kadar kafein alımı kasılmalara ve kusmaya neden olmuştur. Ancak yaklaşık 6 saatte iyileşme mümkün. 1 gramdan daha düşük dozlarda yenetler arasında huzursuzluk, sinirlilik, kusma, kalp atım hızında artış ve titreme yer alır. Tehlikeli kan seviyeleri daha çok kafein hapları veya tabletlerinin aşırı kullanımında görülür. Kafeinli enerji içeceklerinin veya enerji şatlarının alkolle birlikte tüketilmesi çok tehlikelidir ve ölümle sonuçlandığı görülmüştür. Kafeinin birçok sistemde etkileri var ama sindirim sistemiyle ilgili etkilerine şöyle bir bakalım. Sindirim sisteminde mide asidinin salgılanmasını artırıyor. Hidroklorik asit uyarımını sağlıyor. Karaciğer sağlığında bir takım faydalarının olduğu ortaya çıkmış. Besinin üzerine emilimi önemli. Demir emilimini azaltıyor. Kahve bileşenleri. Diğer taraftan çinko emilimini de azaltabilir. O yüzden ben yemekten hemen sonra kahve içmenizi tavsiye etmem. Çünkü bu besinlerin emilimi azalabilir. Ne zaman içebilirsiniz? Ben açıkçası böyle yemekten 1,5-2 saat sonra kahvemi söyler içerim. Beyinle ilgili etkilerini biraz önce gördük. Tamamen uyanıklık sağlıyor. Böbrek üzerine etkileri de yine biraz önce gördüğümüz gibi idrar yapımını artırarak idrara çıkarsınız. Zaten kafeinin etkilerini kendinizde daha sık idrara çıkmak olarak da görmüş olabilirsiniz. Son olarak kafeinin çocuk ve ergenler üzerindeki etkisine yönelik 2 araştırmadan bahsedeceğim. 8-12 yaş arasındaki çocuklar üzerinde yapılan araştırmada daha yüksek kafein tüketiminin artan yaş, ergenlik evresi ve sabah yorgunluğu ile bağlantılı olduğunu göstermiş. Daha düşük kafein alımı da daha az davranış problemi ve daha iyi içselleştirme ile ilişkilendirilmiş. Yüksek kafein seviyeleri, zayıf uyku ve huzursuzluk olduğu gözlenmiş bu çocuklarda. Yine başka bir araştırmada 11-17 yaş arası 3000 tane İngiliz çocuk üzerinde yapılan araştırmada kafein tüketimi özellikle kadınlarda artan stres, anksiyete ve depresyon arasında potansiyel bir bağlantı kurulmuş. Yüksek kafein alımı yani haftada 1000 miligramın üzerindeki bu kafein alımı her iki cinsiyette de anksiyete ve depresyon için bir risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Kahvenin vücudumuza birçok faydası olduğunu zaten bu kanalda anlatıyoruz. Ama işte yüksek dozlarda diyelim ki Türk kahvesi içiyorsanız günde 1-2 fincan içeceksiniz. Hem kahvenin olumlu etkilerini yakalıyorsunuz hem de daha fazla içerek çünkü özellikle bu kahve dükkanlarında Starbucks gibi, Arabica gibi bu kahve dükkanlarında çok büyük boylarda kahve tükettiğinizde kafein miktarını artırmış oluyorsunuz. Özellikle ben mesela daha çok filtre kahveyi severim. Filtre kahve içtiğinizde o filtre kahvenin kafein miktarı biraz daha fazladır. Eğer onlardan fazla içerseniz kafein miktarı ile ilgili problemler oluşabilir. Yani her zaman söylediğimiz gibi kafein evet vücudumuza işte Alzheimer'ı önlüyor, Parkinson'la ilgili işte araştırmalarda Parkinson'u önlediğine yönelik çalışmalar var. Ama bu etkilerini görmek için hepsini dengede kullanmak lazım verdiğim oranlarda. Her zaman olduğu gibi efendim sağlık zenginliktir. Sağlıcakla kalınız.